Hayatınızın en güzel gülümsemesi belki de en büyük acının maskesidir. Peki ya bir kadını dünya tanırken o kendini bile tanıyamıyorsa? Hollywood'un altın kızı ama kırık bir çocuk ruhuyla. Adı Marilyn Monroe. Ama gerçek ismi başka ve hikayesi hiç anlatıldığı gibi değil. 1 Haziran 1926, Los Angeles. Norma Jean Mortensen adında küçük bir kız dünyaya geldi. Ama onun için yazılmış bir masal yoktu. Annesi Gladys Pearl Baker sinema sektöründe çalışıyordu. Babasını ise hiç tanımadı. Biyolojik babası olduğu düşünülen Charles Stanley Gifford hayatına hiç girmedi. Annesi Gladys'in zihni karanlık bir koridordu. Paranoya, sinir krizleri, şüphecilik ve bir sabah akıl hastanesine kaldırıldı. Norma Jean yalnız kaldı. Ama yetimhaneye gitmeden önce annesi onu arkadaşlarına bıraktı. Bollinger ailesi. İlk 7 yılını bu aileyle geçirdi. Onlara anne ve baba demeye başlamıştı. Kendini güvende hissettiği tek yer belki de orasıydı. Ama bir gün kapı çaldı. Annesi Gladys geri dönmüştü. Kızını almak istiyordu. Norma ne hissedeceğini bilemedi. Korktu ama itiraz edemedi. Artık biyolojik annesinin yanındaydı. Ama bu birliktelik uzun sürmedi. Gladys tekrar krizler geçirmeye başladı. Ve bir sabah Norma Jean yine yalnız kaldı. Bu kez kalıcı olarak yetimhaneye verildi. Sonraki yıllarda tam 11 farklı koruyucu aileye gönderildi. Bazı evlerde sadece bir yük gibiydi. Bazılarında ise istismarın hedefi. Bir evde yaşadığı tacizi yıllar sonra itiraf etti. Ama kimse duymadı ya da duymak istemedi. O, daha çocuk bile olamadan kadının en karanlık yüzüyle tanışmıştı. Devlet onu tekrar yetimhaneye almak üzereydi. Bir çözüm gerekiyordu. Çözüm evlenmekti. Komşularının oğlu James ile 16 yaşında evlendirildi. Bu bir aşk değildi, bir zorunluluktu. James orduya gittiğinde Norma bir uçak fabrikasında çalışmaya başladı ve hayat ona sürpriz yapmaya hazırlanıyordu. Bir ordu fotoğrafçısı üretim bandında çalışan o genç kızı fark etti. Çektiği birkaç fotoğraf Norma'nın kaderini değiştirdi. Modellik teklifleri geldi ve ilk kez biri onun yüzünde bir ışık gördü. 1946'da 20th Century Fox ile sözleşme imzaladı. Ama artık Norma Jean olmayacaktı. Yeni ismi Marilyn Monroe. Marilyn, dönemin sahne yıldızı Marilyn Miller'dan, Monroe annesinin kızlık soyadından alınmıştı. Saçları sarıya boyandı, sesi eğitildi, gülüşü ezberletildi. Stüdyolar onun yürüyüşünü bile belirledi. O artık bir karakterdi. Ama içeride hala yalnız bir kız çocuğu vardı. Norma Jean. 1950'ler. Erkekler sarışınları sever. Bir milyonerle nasıl evlenilir? 7 yıllık aşk. Her film onu daha da büyüttü. Ama her alkış içindeki sessizliği bastıramıyordu. Setlerde ağlıyordu. Repliklerini unutuyor, saatlerce çekimlere gelmiyordu. Yönetmen Billy Wilder şöyle demişti. Onun olduğu film 2 kat uzun sürer ama o olmadan yarısı kadar değerli olmaz. Uyuşturucu, sakinleştirici, alkol hepsi bir arada. Hepsi unutmak için. İlk aşkı. Joe DiMaggio. Efsanevi beyzbol yıldızı ama aşırı kıskanç, kontrolcü. Marilyn'in değil, bir ev kadınının hayalini kuruyordu. Sadece 9 ay sürdü. Sonra Arthur Miller. Entelektüel bir yazar. Marilyn onunla saygın hissediyordu. Ama düşen bebekler, çöken psikoloji ve yalnızlık. Bu evlilik de yıkıldı. Ve ardından John F. Kennedy. Amerika Başkanı. İlişkileri hala bir sır. Ama 1962'de söylediği Happy Birthday Mr. President tarihe geçti. Bir kadının gözyaşlarıyla fısıldadığı bir şarkıydı. Marilyn dışarıdan bir tanrıça gibi görünüyordu. Ama içeride parçalanmış bir çocuk vardı. Geceleri uykusuzlukla, sabahları panik ataklarla uyanıyordu. Bir günlüğünde şöyle yazmıştı. Bazen o kadar yorgun hissediyorum ki sadece uyumak değil, yok olmak istiyorum. Ben sadece bir oyuncu değilim, insanım. Ama çoğu zaman bunun unutulduğunu hissediyorum. Psikolojik çöküşleri giderek derinleşti. Bir keresinde doktoruna fısıltıyla şunu söyledi. İçimdeki çocuk hala ağlıyor. Onu kimse susturmuyor. Ve günlüğüne şu cümleyi yazdı. Sevgiye ihtiyacım var. Ama bana bakan herkes sadece bedenimi görüyor. Ruhum görünmez. Hiçbir zaman gerçekten sevildiğimi hissetmedim. Belki insanlar beni istiyor ama bu beni sevdikleri anlamına gelmiyor.
Ben kolay unutulan biriyim. İnsanlar gözlerini kapattığında ben de yok oluyorum gibi hissediyorum. 5 Ağustos 1962. Los Angeles, Brentwood. Gece saat 3. Kapı açılmadı. Polis çağrıldı. Merlin'in cansız bedeni yatağında bulundu. Yanında 15'ten fazla uyku ilacı kutusu. 33 yaşındaydı. Resmi açıklama aşırı doz, olası intihar. Ama FBI dosyaları hala kilitli. Kimileri onun susturulduğunu düşünüyor, kimileri yorulduğunu. Bugün Los Angeles'ta Westwood Memorial Park'ta yatıyor. Üzerinde sade bir mermer taş. Marilyn Monroe. 1926-1962. Her yıl yüzlerce hayranı mezarına çiçek bırakıyor. Eski eşi Joe DiMaggio 20 yıl boyunca her hafta gül gönderdi. Marilyn Monroe bir ikon, bir oyuncu ama en çok da bir insan. Terk edilen çocukların sesi, görmezden gelinen kadınların aynası ve yeniden doğmak isteyen herkesin ilhamı. Onu milyonlar tanıyordu ama kendini tam olarak hiç kimseye anlatmamıştı. Sahne ışıkları altında parlıyordu ama iç dünyasında zifiri bir karanlık vardı. Çünkü bazı insanlar ne kadar gülümserse gülümsesin, sadece görünmek ister. Anlaşılmak, duyulmak, sevilmek ister. Ve Marilyn o gülüşün ardında herkese şu soruyu sormaya çalışıyordu. Beni gerçekten görüyor musunuz? Belki sen de bazen böyle hissediyorsun. Kalabalıklar içindesin ama görünmüyorsun. Gülümsüyorsun ama içinden ağlıyorsun. Güçlü duruyorsun ama yorgunsun. O zaman unutma. Kırılganlık bir eksiklik değil, insan olmanın ta kendisidir. Marilyn Monroe bize güzelliğin ne olduğunu değil, görülmenin, duyulmanın ve anlaşılmanın ne kadar değerli olduğunu anlattı. Şimdi sıra sende. Sesini kısmadan, içindeki sesi susturmadan kendin olmaya cesaret et. Çünkü bu dünya bir Marilyn daha kaybetmeyi kaldıramaz.